her şeyin nasıl sona ereceğini bilsek, ne olursa olsun yine aynı kararları verir miydik acaba? Bizi bekleyen kaderden kaçmanın bir yolu var mıdır ki? İşte bugün kaderimizi göreceğimiz yarınları konuşacağız. Sizlerle bugün bu kapak hakkında yaptığım araştırmalar sonucu edindiğim fikirleri ve çıkarımları göreceğiz. Daha önce bu kapağı yorumlayan kişileri belki dinlemişsinizdir. Fakat ben belli bir süre bekledim çünkü derin bir araştırma yapmak istedim. İşte bunun sonucunda inanın bana birazdan anlatacaklarım bir resimden çok daha fazlası olacak. Bildiğiniz gibi bazen gelişmekte olan kanallara destek veriyorum. Videoloji isimli YouTube kanalı da bunlardan biri. Her hafta birbirinden ilginç, şaşırtıcı ve bilgilendirici videolar yüklemekte. Arkadaşı Giuseppe Mazzini'ye bir mektup yazar. Özellikle tarihi olaylar serisi oldukça ilgimi çekti. Siz de esrarengiz olaylar ve diğer bilgilendirici içerikler için Videoloji kanalına abone olup içeriklerini kaçırmadan izleyebilirsiniz. Sıradaki felaket. Kapağın başlığı bu. Altındaysa nasıl hayatta kalırız yazmakta. Tükenmekte olan zaman, yaklaşmakta olan felaketler ve bundan korunmaya çalışan canlılar. Canlılar diyorum çünkü bu tüm canlılığı ilgilendirmekte. Öncelikle resme geniş bir açıdan bakalım. Daha sonra ayrıntılara ineceğiz çünkü duyacaklarınıza ve göreceklerinize oldukça şaşıracaksınız. Resimde bir aile görmekteyiz. Evlerinde sakin bir şekilde birbirine sarılır vaziyette oturmakta olan bir aile. Çocuk hariç. Hatta biraz telaşlı gibi bakıyor boynunu eğmiş bir şekilde. Hemen yanda evcil hayvanları olan kedi var. Maskeli bir şekilde gösterilmiş. Arka planda duran 7 adet tablo, ortada duran bir saat ve 3 adet kuş görmekteyiz. Tüm resim bundan ibaret olsa da elbette bu haliyle tasvir edilip bırakılamaz. Bizlere bir şeyler anlatmaya çalıştıkları kesin ve gelin şimdi işte bunları inceleyelim. İncelemeye dikkat çeken tablolarla başlayalım. Çünkü hepsi ayrı bir felaketi göstermekte. Soldan başlayacak şekilde bir domuz resmini, yanardağ patlamasını, küresel ısınmayı, göktaşı düşmesini, virüsleri, atom bombasını ve güneş patlamalarını görmekteyiz. Bunların hepsi sadece insanlar için değil, dünya üzerindeki tüm canlı türleri için farklı felaket senaryoları. Aslında senaryo dediğime bakmayın, bunlar yaşanmış veya yaşanabilecek olan felaketlerdir. Hemen ortada duran saat dikkatinizi çekmiştir. Bazılarınız gece vakti felaket olacak ya da aslında öğlen vakti olacak derken, bazılarınız bunun dünyanın zamanı olduğunu ve artık kıyametin kopacağına, bazılarınız da başka şeylere yormuş. Bu saat aslında Doomsday Clock dedikleri yani kıyamet saati dedikleri sembolik bir saat. 73 yıl önce Atomik Bilimciler Bülteni isimli organizasyon tarafından belirlendi ve yıllara göre, yaşanabilecek olaylara göre güncellenmekte. Örneğin 2. Dünya Savaşı sırasında 1953'teki Soğuk Savaş yıllarında kritik noktaya ulaştı ve saat kıyamete 2 dakika olarak belirlendi. Yani dünya çok yakında büyük bir felakete girebilir demekle aynı şey bu. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bu saat dilimi 17 dakikaya kadar gerilemişti. Günümüzde ise 100 saniyeye kadar inmiş durumda. Yani özetle barışın, huzurun olacağına inanılan bir dünyada saat geri alınmakta. Fakat savaşın, felaketlerin öngörüldüğü bir dünyada saat gece yarısına en yakın zamana alınmakta. Şu an resimde de bunu yani kıyamete 100 saniye kalayı görmekteyiz. Bu kurulduğu günden beri kıyamete en yakın saat dilimi. Sebepleri ise hemen altta gösterilmiş. Bunların bazıları insanlığın çoğunluğunu yok edebileceği gibi bazıları da küçük felaketlere sebep olabilir. Güneş patlamaları. Bilim insanları günün 24 saati çeşitli uydularla güneşi izlemekte. Olası bir felaketi gözlemleyebilmek için. 1859 yılında tarihin gördüğü en büyük güneş patlaması yaşandı. O zamanki telgraf hatlarının çoğu bozuldu veya yandı. Bu olay günümüzde yaşansaydı dünya karanlık bir çağa girer ve 100 yıl geriye gidebilirdi. Bu resmin hemen altında bulunan boş bir iz oraya bilerek yerleştirilmiş.
Çünkü bu felaket yaşanırsa prizleriniz uzun bir süre boş kalacak denmek istenmiş. Onun hemen üzerinde nükleer bomba resmini görmekteyiz. İnsanlığın kendi eliyle oluşturduğu en büyük yıkımlardan biri. Dikkat ederseniz siyah beyaz gösterilmiş. Bu derginin yaptığı bir ima aslında. Çünkü tarihte 2 kez kullanılan bu nükleer güç 1945'te yani siyah beyaz dönem olarak bilinen dönemde kullanıldı. Dergi de bunu göstererek dünyaya bunu tekrar hatırlatmak istemiş. Bunun dışında videolarımı izleyenler belki hatırlar. Dünyaca konuşulan iPad Quad isimli animasyonda nükleer bir patlama yaşanıyordu. Giyimi kapalı bir kadın hayatını kaybetmiş çocuğunu kucaklamaktaydı. Ve o sırada arka planda bir nükleer patlama yaşanmaktaydı. Müslüman bir ülkede yaşanan üzüntü gösterilmiş. Yoksa söz konusu olan ülke İran mı? ABD ve İran arasının ne kadar gergin olduğuna bir bakmalısınız. Tablolara geri döneceğiz. Fakat biraz da bu kanepeye dizilmiş canlıları inceleyelim. Kedinin maskeli şekilde çizildiğini görüyoruz. Size abartı gelmiş olabilir. Fakat günümüzden çok önce çekilmiş bir fotoğrafı göstereyim size. Bu İspanyol gribi salgını sırasında çekilmiş bir fotoğraf. Yaklaşık 140 milyon insanın hayatını kaybettiği bir salgın. Kediye takılan maske aslında onu önemsedikleri için değil, kendilerini önemsedikleri için. Çünkü virüs evcil hayvanları tarafından onlara bulaşırsa bu onların sonunu getirebilirdi. Aslında burada tıpkı atom bombasında olduğu gibi geçmişe bir gönderme görüyoruz. Geçmişteki bir salgına yapılan gönderme. Ya gelecekte İspanyol gribi gibi bir etki yaparsa bugünkü virüslerde denmek istenmiş maskeli kedi çizilerek. Hemen yanında duran küçük çocuk üzgün bir şekilde boynunu eğmiş. Küçücük başında kocaman kaskıyla oturmuş kanepesinde. Bu çocuk aslında bir Uygur Türk'ünü temsil etmekte. Çünkü hemen üstteki kısa başlıkta Uygurlar neden dünyada ihmal ediliyor, görmezden geliniyor yazmakta. Uygurlar bildiğiniz gibi Çin tarafından sürekli zulme uğramakta ve sürekli bir savaş halinde aslında. Çocuğun başındaki kask bunu vurgulamakta. Giydiği tişörtte bir logo görmekteyiz. Bu barışın simgesi. N ve D harflerinden oluşan logo nükleer silahsızlanma anlamına gelmekte. Çocuk aslında barış istiyor, geleceği için güzel bir dünya. Fakat gidişattan endişeli. Felaketlerden bahsettik ya, işte bu zulüm de onun felaketi. Çocuk için yapılan yorumlarda mutant, aşılanmış ya da robot olmuş diyenler de var. Bunlar realist yorumlar değil. Bana göre gerçeklikten çok uzak. Koltukta bize doğru bakan ailenin aslında televizyon izlediğini fark ettiniz mi? Koltuklarına oturmuş, vücut olarak karşıya doğru bakmaktalar. Tıpkı televizyon izler gibi. Evde maskeyle oturma sebepleri her an gerçekleşebilecek bir nükleer saldırı için tedbir. Barışın olmadığı bir zaman dilimi. Zaten bu yüzden televizyonun karşısına geçmiş, merakla takip ediyorlar dışarıda olanları. Annenin babaya doğru dönmesi bir umudun göstergesi. Ondan güzel haberler bekliyor. Orta kısımda bulunan kuşlar. Bunlar hakkında çok yorum yapılmış fakat unutulan şey şu. Kuşlar habercilerdir. Haber getirirler. Burada kuşun türünün bir önemi yok. Dikkat ederseniz bir kuş eve doğru alçalmakta. Diğerleri yoluna devam ediyor. Çünkü daha haber vermeleri gereken başka evler var. Kuşun ağzını açık bir şekilde indiğini görüyorsunuz. Sanki bağırır gibi. Olabilecek bir felaketi haber verir gibi. Kuşlar felaket olan yerden, yani felaketten kaçarlar. Az önce izlediğiniz film sahnesinde de olduğu gibi. Kuşların hemen yanındaki resimde pandemi var. Hepimizin de bildiği gibi bu süreci zaten şu an yaşamaktayız. Diğer tarafta yer alan göktaşı resmi beklenen başka bir felaket. Tüm dünyayı yok edebilecek bir göktaşı düşme ihtimali aslında yok denecek kadar az. Fakat küçük çaplı bir göktaşı belirli bir bölgeye zarar verebilir. Hatta o ülkeyi tarihten bile silebilir. Eriyen buzullar gösterilmiş bir başka resimde. Üzerindeki penguenin çaresizliğini görmekteyiz. Güneş tepede kavurucu bir şekilde durmakta. Sıcaklık dünya için bir felaketken eriyen buzullar ikinci bir felaket. Çünkü böyle giderse birçok şehir sular altında kalacak. Volkanik patlamalar her daim insanlık için bir sorun olmuştur ve olmaya da devam edecek. Şu anda patlamaya hazır birçok yanardağ var.
ve bazıları dünyayı karanlığa bürüyecek kadar güçlü. Sonrasında ise bir domuz görmekteyiz. Birçok hayvan türü varken domuzun gösterilmesi tesadüf değil. Domuzda bulunan ve insana geçerse kötü etki gösterecek bir hastalığa işaret. Haberlerde de şu sıralar bu konu hakkında konuşulmaya başlandı bile. Tüm tabloları ve genel olarak bütün resmi inceledik ve analiz ettik. Fakat incelediğimde duvardaki tabloların çerçeve renklerinin farklı olduğunu ve bunun bir anlamının olduğunu düşünmeye başladım. Bana göre siyah çerçeve olan tablolar dünyanın küçük felaketleriyken, yani dünyayı yok etme potansiyeli az olan felaketlerken, açık kahverengi olarak belirtilmiş tablolarsa dünyayı daha çok etkileyecek felaketler. Ve koyu kahverengi olan iki tabloysa dünyayı en çok etkileyecek felaketler olarak belirtilmiş belki de. Aslında salgınlar, baskınlar, yangınlar, fırtınalar, seller veya göktaşları. Bunlar dünyanın zaten gördüğü felaketler. Dünya sandığınızdan çok daha güçlü ve böyle şeylere her zaman hazır. Fakat insanoğlu kaderini kendisi belirlemek isterse dünya buna hazır mı? Bir gürültü oldu. Ve sonra birden her yer karardı. Ve bir şekilde dünyanın sonu geldi.